Kardeşim tarikatlar Türkiye'de hep vardı, bu coğrafyada hep vardı, hep de olacak. Eğer bir yerde düşünen insan varsa ve bunun bir şekilde bir Allah inancı varsa orada tasavvufun olmaması mümkün değil zaten. Yani ona Allah bizzati Kur'an'da yönlendiriyor. Ve ben Kur'an'da hep bir ayeti misal verdim. Hatta 2, bazen 3 oldu ama 4 hiç olmadı. Yani benim 4 tane ayeti bildiğim için değildi bu. 4 tane sureyi bildiğim için değildi bu. Niye? Ben her zaman öyle yaparım. Zirve olan o konuda, hangi konudan bahsediyorsam, o konuda en çok bilinen ve en güzel örtüşen misali alırım, veririm. Hikayeyi anlatırım, ayetse ayet alır veririm, hadisse hadise alır veririm. Seçerim, incelerim. O hadisi orada misal vereceksem o hadisi veririm. O ayeti okuyacaksam o ayeti okurum. Ve de Türkçesini okurum. Arapçasıyla hiç kimseyi uğraştırmam. Türkçesiyle okurum. Şimdi Türkiye'de bugüne kadar yazılan tefsirlerin hepsinde benim şimdi size söyleyeceğim ayetin Türkçesi aynen şöyle açıklanmaktadır. Allah peygamberine Musa'ya buyurdu ki, ya Musa benim öyle kullarım var ki, bakın dikkat edin, üzerine basarak söylüyorum. Öyle kullarım var ki, kulum değil bir kere. Sen onların bildiği ilmin bir noktasını bile bilmiyorsun. Allah tarafından onların gönüllerine bir ilim bildirildi. Sen o ilmin bir noktasını dahi bilmiyorsun. Şimdi beni dinleyen herkese söylüyorum. Beni dinleyen herkese soruyorum. Bu ayeti okumuş olsanız bir şekilde, Arapça biliyorsanız Arapçasını, Arapça bilmiyorsanız Türkçesini, bir şekilde okumuş olsanız, bu o insanların kimler olduğunu merak ettirmez mi siz? Bunu bir peygambere söylüyor. Allah buyuruyor. Ahmet'e, Mehmet'e, Hasan'a, Hüseyin'e değil, dikkat edin. Bir peygambere diyor ki sen onların ilminin tek bir noktasını dahi bilmez. Benim bu ayetin teferruatı hakkında birçok sohbetim var. Onları bulur dinlersiniz. Şimdi söyleyeceğimi ben söyleyeyim. Şimdi asıl söylemek istediğim, Allah tarafından insanlar tasavvufa, tarikata yönetilmiş. Hiç kimse durduğu yerde, oturduğu yerde tarikatı düşünmeye başlamamış. Bir yerde din varsa, orada bir Allah, tek bir Allah inancı varsa, bir peygamber varsa hangi din olursa olsun bu. O insanlar peygamberin hiç olmadığını düşünün, o dinde peygamber inancının da olmadığını düşünün. Oradaki insanlar eğer böyle bir şeyle karşılaşıyorsalar o sırada oturup düşünüyorlar. Ben ikinci bir ayet olarak da Hazreti Süleyman'la Saba Melikesi'nin arasında geçen bir olayı anlatan ayetler var biliyorsunuz. Oradan da bir misal vermiştim o zamanlar. Bu da çok güçlü bir şekilde tasavvufa yönlendiriyor insanları. Allah bunu bizzat iyi yapıyor. Sen ben yapmıyoruz bunu. Orada da dedim ki Hazreti Süleyman diyor ki şu Saba Melikesi olayı anlatmayacağım. Çok uzun. Şu Saba Melikesi benim ülkeme ziyarete geliyor. Ona öyle bir şey göstermeliyim ki bizim ne kadar onlardan üstün olduğumuzu anlamaları lazım. Onun tahtını o buraya gelmeden bana kim getirir? Diyelim 500, 600 neyse 700, 1000 kilometre mesafeden bahsediliyor arkadaşlar. Ve orada diyor İfritlerden birisi yani o 3 harfli dediklerimizden birisi dedi ki ben getiririm. Senin makamına gelip orada kaldığın süre içerisinde ben getiririm. Bunu açıklayan insanlar
çok güzel bir şekilde açıklamışlar. Biz de açıkladık. Dedik ki o süre ne? Hazreti Süleyman bizim kuşluk vakti dediğimiz bugünkü vakitlerle saat 8-9'a tekabül eden çoğu iş yerinin işte çalışmaya başladığı sürede kendi makamına gelip oturuyor. İkindi vakti dediğimiz vakitte de yani yine saat 4-5 gibi bugünkü saat ile kalkıp gidiyor. Yani onun bildirdiği süre o süre. İfrit. O da bir güç. O mesafede ben onu sana getiririm. Çünkü onların biliyorsunuz çok hızlı hareket etme kabiliyetleri var. Gidip alıp getirecek o tahtı o süre içerisinde. Fakat diyor onun yardımcısı, onun kitabından ilim sahibi. Birisi ki bahsettiği veziri Asaf, ismi de Asaf bahsedilen. O dedi ki ya Süleyman ben o tahtı gözünü açıp yumana kadar buraya getir. Ve getirdi. Şimdi size soruyorum, siz bu ayeti okuduğunuz zaman o adamın nasıl bir adam olduğunu düşünmez misiniz? Merak etmez misiniz? Edersiniz. Herkes eder. O zaman bu ayetler o kitap kıyamete kadar geçerli olan bir kitaptır. Olduğu müddetçe kim çıkarsa çıksın, kim ne derse desin, insanlar tasavvufa bir merak duyacaklar. Kaldı ki bizim açımızdan tasavvufu anlattığımız zaman göreceksiniz ki bugün tasavvuf zaten ihtiyaç. Bugün insanlar için artık ihtiyaç.